Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel geldim. Bakın böyle yakası ayrı bir güzel, alt tarafı ayrı bir güzel. Şöyle kol detaylarımız var, bakın fıstık fıstık. Gayet güzel ve şirin bir yelek hazırladım. İsterseniz hırka olarak da örebilirsiniz. Buradan kollarını bakın. Buradan kollarını örneğin bu örneğin devamıyla örebilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hadi az laf diyelim, çok iş diyelim demeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak siz de videolarımı izleyip beğenerek paylaşarak bana destek çıkabilirsiniz. Evet, bunda 2 tane 100 gramlık ip kullandım ve 300 metre. Yalnız şöyle bir şey, 300 metre ikinci ipten yelek için biraz kullandım. Ama hırka da yapacaksanız, yelek de yapacaksanız 2 tane ip almanız gerekiyor. Benim ipim dediğim gibi 300 metre ve 4 milimlik bir tığ kullandım. Bakın böyle rahat rahat yani çok sıkıştırmadan örgüyü örmek için. Ha, ipleri siz bambu iplerden, antibakteriyel iplerden işte daha farklı iplerden yapabilirsiniz. Ben videolarım yeni bir kanal olduğu için, izlenmediği için maalesef para da kazanamadığım için uygun fiyatlı iplerle yapıyorum. Siz daha kaliteli iplerle bu modeli yaparsanız güzel olur. O zaman hadi örmeye başlayalım. Yeleğimizi yakadan başlayacağız ve gerçekten görmüş olduğunuz en pratik şekliyle de size anlatacağım. Evet arkadaşlar, ipimizle tığımızı birleştirelim ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 75 tane böyle rahat zincirler çekerek başlayalım. Çok sıkı da olmasın, çok gevşek de olmasın. Yakadan başlayıp etek uçlarında bitireceğimiz bir model. Şöyle. Şimdi ben size örneğin gidişatını anlatacağım. Siz 75 tane zincir çekip devam edebilirseniz bakın şimdi buradan 3 geriye 1 2 üçüncüye gelip birebir batırdım. Şöyle 72 tane trabzan elde edeceğiz. Buradan başlayın. 72 tane trabzanımız olana kadar tek tek batın ve sayarak yapın. Zincirin fazlasını keseriz. Böyle 72 tane olana kadar. Şimdi 72 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şimdi oldu ki zinciriniz fazla geldi. Bakın şurada bırakacağım. 1 2 şu üçüncüden tek dalından kestim ve bakın çektim. Şöyle aldım. Şurayı tutup parmağımla itekleyerek bakın buraya sağlam bir düğüm oluşturdum. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın dönüşümüze bir zincir çektim, döndürdüm. Şöyle. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın hemen şu birincinin üzerine bir trabzan yaptım. Bu bizim birinci trabzanımız. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine değil, bakın boşluğuna, şuraya. Buraya bir trabzan yapalım. Böyle. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkinci trabzanı yine boşluğundan tığıma aldım. Taktım ve buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir trabzan atlayıp ikinci trabzanı boşluğundan tığımın üzerine aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir,
Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanı boşluğundan tığıma aldım. Bir zincir, bir atlayıp ikinciden aldım. Bakın şöyle. Görüntümüz bu ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Sona geldiğimizde bakın şunu alacağız. Şu bir ve şu çıkış yaptığımız yerden de bir tane daha alıp burayı ikileyeceğiz. Başta da 2 tane yapmıştık. Bir zincir çekip örgümü çevirdim ve birinciye bakın, bir zincir çektikten sonra birincinin üzerine bir tane trabzan. Sırada ikinci trabzan. Bu başta hep bu 2 tane böyle olacak. Evet, şimdi bakın. 2 zincir çektim ve bakın şu trabzanın üzerine boşluktan sonraki bakın. Bir zincir, bir trabzan. Bunun üzerine bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Sıradaki trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapalım. Aynı yere 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bakın. Şimdi birinci trabzana tığımızı takıp ipimizi bunun içinden geçirelim. Şöyle bakın. 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine sık iğne. Şöyle. 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine 4 tane trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Bıraktım. Birinci trabzanı tığımın üzerine aldım. İpimin ucunu içinden geçirdim ve topladım. Bakın bir tane daha yaptık. 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir sıkı iğne. Bakın 2 tane yaptık bile. 2 zincir, sıradaki trabzanın üzerine 4 trabzan. 1, 2, 3, 4. Buraları atlatmadan izliyorsanız sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın aldım. 2. Gördünüz mü? Şimdi sıramı tamamlayacağım. Sonda tekrar görüşelim. Evet, sona geldiğimizde bakın. Başlangıçtaki gibi 2 zincir, trabzanın tepesine bir sık iğne, 2 zincir ve bu 2 trabzanımızı yapalım. 1 ve bakın 2. Buraya böyle yaptığımızda sorunsuz batıyor. Bir zincir çekip örgümüzü çevirelim. Yine 2 trabzanı yapalım. 1 ve 2. Şöyle. 2 zincir çekelim. Tığımıza ipimizi alıp bakın fıstıkların önündekini ve arkasındaki boşluklara batacağız. Yaptığımız bu fıstıkların bakın topların önünde ve arkasındaki boşluklara. Önce önündekine batırdım. Bakın buna batmadım. Buna hiç batmayacağız. Buraya fıstığın hemen bakın önündekinden bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Fıstığın bakın hemen bu sefer yine buradakine bir trabzan yaptım. 2 zincir. Bakın hemen sıradaki boşluk şöyle. 2 zincir. Bakın sıradaki boşlukları takip edin. Fıstığın iki tarafında da böyle. 2. Kendiliğinden büyüyen bir model bu. Yeter ki bu anlattığım sıraları atlatmadan düzgün bir şekilde yapın.
Şimdi burada sıramızı böyle tamamlayacağız. Bakın şöyle net göstereyim. Gördünüz mü? Yaptığımız fıstıkların iki kenarından aldık. Bir buradan, bir buradan. Arada 2 zincir. Örgüyü bitirirken sonda bakın fıstığın önündekine batırdım. Bu boşluğa batmayacağız. Başlarken de batmamıştık. 2 zincir ve şimdi sondaki 2 trabzanımı yapacağım. Böyle. Bir zincir çektim ve çevirdim. Hemen 2 trabzanımı yaptım. Şimdi burada bakın şöyle. Şimdi sadece başta 3 trabzan yapacağız boşluğun içine. Tek seferlik. 1 2 3. Şöyle. Ve trabzanın tepesine bir trabzan. Bakın. Şimdi bundan sonrası 2. Boşlukların içine 1 2 trabzan. Şöyle. Trabzan tepelerine 1. Boşluğun içine 2. Trabzan tepesine 1. Boşluğun içine 2. Trabzan tepesine 1. Boşluğun içine 2. Böyle. Şimdi şurada hani 3 tane yaptım ya. Bakın burada. Bu bir tane fazla yapmış. Bu bir taneyi burada değil, burada da yapabilirsiniz. Burada da, sonda da hiç fark etmiyor. Sadece o bir tane fazlayı yapmamız gerekiyor. Gerisini 2-1 olarak sıramızı tamamlayacağız. Aslında ilk örneğimizi bitirdik. İkinci örneğimizin zeminini hazırladık. Bakın o kadar çabuk ilerliyor. Birinci bölümdeyiz. Buradayız. Trabzan yaptığımız yerde. Nerede artıracaktım, nerede çoğaltacaktım diye düşünmeyeceğiniz bir gidişatı var. Evet, sona geldim. Bakın 2 taneyi yaptım. Yine şimdi çevireceğiz. 1 2 1 zincir pardon. Bunda böyle bir çıkış kullanmıştık. Önce 2 trabzanımı yaptım. Bakın. Bir zincir, bir trabzan atlayıp ikinciden başladım yine. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkinciden, bir zincir, ikinciden ve ikinci sıra örneğimizi de başlamış olduk. Aynı şeyleri tekrarlayacağız. 1, 2, 3 defa yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Şura 1, 2, 3 tekrar yapacağız. Kafesli bölümünü yaptıktan sonra da birleştirmemizi yapalım. Bakın böyle. Aynı şeyi yapıyorum. Gördünüz mü? Buradakinin aynısını buraya. Böyle sıralarımız ilerleyecek. Buraya kadar atlatmadıysanız zaten bundan sonrasını tıkır tıkır örmüşsünüzdür demektir. Şimdi bu bölümüne geldiğimizde bu 3 battık ya burada. Fazla artırdık bir tane. Bu bölümde de o bir taneyi yapacağız. 3. bölümde de o bir taneyi yapacağız. Yani o bir taneyi kesin yapmamız gerekiyor. Hadi örelim ve şimdi gelelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar bakın robamız mis gibi oldu. Bu renk böyle değil ama ısrarla bu renk videoda böyle gözüküyor. Çok güzel bir renk bu. Şimdi buraya kadar ördük. Şöyle göstereyim. Fıstıklarımı bakın tombullarımı yaptım ve üstünün 2 zincirli olan yerini de yapıp hazırladım. Şimdi ayırma işlemimize başlayacağız. Şuradan kafesleri sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9. Şu 9'uncunun olduğu yere
bir tane işaret bağladım. Şöyle. Şimdi kolları ayırmak için bakın. Şimdi bir işaretten bir işarete kadar bunu saymayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.'ye bir işaret. Bakın. Şöyle. Şurada göstereyim. İşaretten işarete 18. Bu tarafa geldik. Hemen burada da aynısını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu 9. Tekrardan işaretimizi attık. Ve öbür işaretimize kadar yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi arada kalan yerde arka oluyor güzelliklerim. Şöyle. Şurada bir tane fazlam vardı. Sayarken onu fark ettim. Hemen bu tarafa aldım. Evet. Ve bu. Şimdi ne yapacağız? Kollarımızı ayırıp gövdemizle devam edeceğiz. Bu çok şeker. Bu çok tatlı. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi aldım ipimi, tığımı ve şurada başta 2 tanemiz vardı ya, sık iğne. 1, 2. Aslında şurada yaptığımız işlemi sık iğne ile yapacağız. Şimdi burada boşluğun içine 1, 2. Trabzan tepesine 1. Boşluğun içine 2. Trabzan tepesine 1. Şimdi bu kısımları da bildiğimiz yerler. İşaretime kadar gideceğim. Böyle. Trabzan tepelerine batmayı unutmayın. Burada halen artış çünkü devam ediyor. Evet bakın şimdi şurada işaretim var ya. Şu işaretimin olduğu yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 9. Şimdi işaretimin olduğu yere 1, 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2 tane de zincir çektim. Bıraktım. Şimdi öteki işaretimin olduğu yere geldim. Ve aynen bu işaretimin olduğu yerden 2 sık iğne ile başlayacağım. 1 ve 2. Evet. Şimdi arkayı 2, 1 olarak öbür kol ayrımına kadar bu mantıkta öreceğim. Evet, örmeye devam. Şöyle. Bakın işareti gördüm. İşaretimizin olduğu yere 2 tane ne yapıyorduk? Sık iğne yapıyorduk. 1, 2. 1, 2 zincir bıraktım ve öteki işaretime geldim ve buraya yine 1, artık bunları alsam da olur. Şöyle şu işareti alalım. Evet, 2 tane buraya da yaptım ve bu da tamam. Bakın çok güzel oldu. Şöyle. Ve sıranın sonuna gideceğim ve örneklerimizi kurarak aşağıya doğru inmeye başlayacağız. Mümkün olduğunca bu sıraları da atlatmadan izlerseniz eğer sorunsuz bir şekilde örersiniz. Bu ara videolarımda sesim kötü çıkıyor. Benim bir alerjik bünyem var. Özellikle de toza ve polene karşı çok alerjim var. Yani bir 2-3 ay sesim böyle kalabilecek. Çünkü ciddi rahatsız ediyor beni. Her mevsim geçişlerinde bu sıkıntıyı yaşıyorum. Boğazımda da 4 tane nodülüm olunca ses gidiyor. Evet canım güzellerim. Şimdi burada bakın.
Bir zincirimi çektim ve döndürdüm. Bu baştaki 2 taneye trabzan yapacağım bakın. Şu 1, şu da 2. Bize her seferinde 3 tane sık iğne lazım. Bakın 1, 2, 3. Üçüncüye batıralım. 1, 2, 3. Buraya bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bakın şu trabzan 1, 2, 3 dedik ya. Başa geri dönelim birinciye. Batıralım ve buraya hafif uzatarak bir trabzan yapalım. Şimdi 1, 2, 3 sayalım. 1, 2, 3. Üçüncüye batırdım. Bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Birinciye geri döndüm. Aldım. Hafif uzatarak bir trabzan yaptım. Yeniden 1, 2, üçüncüye batırdım. Bakın. 1, 2 zincir çektim. Birinciye geri döndüm. Ve hafif uzatarak bir trabzan yaptım. Yani ipimizi çekerken hafif uzatarak dediğim bakın 1, 2, üçüncüye geri geldim. 1, 2 zincir çektim. Bakın birinciye batırdım. Şöyle bakın şu ipimi uzattım. Şunu ve topladım. Tekrar 1, 2, üçüncüye bir trabzan. 1, 2 zincir, birinciye dön. Hafif uzatarak bir trabzan. 1, 2 kol ayrımına kadar böyle ilerleyeceğiz. Yani orada da geçişi göstereyim size. Sonrası zaten gider. Şu ipi de alacağım buradan. Evet. Zaten bakın. Üçüncü diye batırdıklarımız neyin üzerinde gördünüz mü? Şu trabzanların üzerlerine batırdık hepsini. 1, 2 zincir. Şöyle. Burada şöyle göstereyim. Buradaki üçüncü zincir boşluğu olacak. Bakın 1, 2 boşluğun içine bir trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. Ve yine birinciye burada 2 tane kaldıydı ya. Birinciye bir trabzan yaptım uzatarak. Şöyle. Şimdi burada bakın buraya dikkat edelim. Birinci sık iğneye yani şuna batırdım. Buraya bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şu boşluğun içinden batırarak buraya bir tane trabzan yaptım. Artışımızı yapmış olduk. Ve yine burada 2 sayacağız. Bakın şu var ya trabzanın tepesi. Ona batıralım. Şöyle. 1, 2. Döndüm. Şuraya batırdım. Evet. Burayı da ayarlamış olduk. Şimdi öbür ayrım yerinde de aynı işlemi yapacağız canı güzellerim. Oraya kadar yine burayı gösterdiğim şekilde tamamlayalım. Aynen koltuk altındayım yine. Bakın. Şimdi zincirin içinden bir aldım. 2 zincir çektim. Hemen arkaya döndüm. Yaptım. Ve şimdi zincirin sonundaki sık iğneye batırdım. 1, 2 boşluktan aldım. Ve şimdi trabzanın üzerindeki oraya geldim. 1, 2 geriye döndüm. Yaptım. Bakın bir tane burada artışımızı yapmış olduk. Sıramızı tamamlayacağız. Böyle. Tüm sıra boyunca yaptım. Ve burada bakın şu sık iğneye battığım için bunun dibinden yine 1, 2 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve çevirdim. Bu 2 trabzanı yine yapalım. 1, 2.
Bu ikişer zincir çektiğimiz yerlere, bakın sadece 2 zincir çektiğimiz yerlere 3 trabzan. 2 3 şöyle. Öbür 2 zincire 3 trabzan. Öbür 2 zincire 3 trabzan. Yani 2 zincirlerin içine hep üçerli trabzanlar yaparak örneğimizi tamamlayacağız. Bu örneğimizin ikinci sırası. Bakın. Gördünüz mü? Hep 3 trabzan. Böyle. Evet. Sıra tamam. Şöyle. Sonda 2 trabzanımı yaptım. Çevirdim. Şimdi bakın. Yeniden kurmaya başlayacağız. Önce bu 2 trabzanı yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın 3 trabzanlar yaptık ya. 1 2 3. Yine üçüncüye, sondakine batırdım. 1 2 zincir çektim ve birinciye geri döndüm. Hafif uzatarak bir trabzan yaptım. 1 2 üçüncüye bir trabzan, 1 2 zincir çektim, batırdım birinciye, hafif uzatarak bir trabzan. 1 2 üçüncüye 1 2 zincir, döndüm geriye, birinciye batırdım. Yani altta yaptığımız işlemin aynısını burada tekrarlamış olacağız canı güzellerim, böyle. Ve üst üste biriktikçe güzelliğimiz iyice güzel olacak. Ördüğünüz örgüyü severseniz daha keyifli ve çabuk örersiniz. Sevmeden örüyorsanız öremezsiniz zaten. Günlerce sürer, sıkılır kalırsınız. Evet, bakın şöyle ön yüze bakın, bu şekilde düşecekler. Güzel bir yelek oluyor. Evet, ne yapalım şimdi? Böyle üst üste biriktirerek ben bir karış boyuna yakın yapıyorum. Hani bu yine 0-1 yaş bir modelimiz ve bir karışa yakın. Bir karıştan biraz az, biraz fazla fark etmez. Kenar tığlamaları yapacağız çünkü. Bir karış tığ yapın ve tekrar görüşelim o zamana. Şimdi ben de öreyim, siz de örün hadi. Evet arkadaşlar, geldiğimiz şeklimiz bu. Şirinliğine şirinlik katarak ilerliyoruz. Bakın böyle şu şekilde aşağıya doğru bir ovalleşme şeklinde büyüdü. Mükemmel bir yelek oldu bize. Şimdi ne yapacağız? Bakın şuradayım. Üçlü trabzanlarımı yaparak geldim. Buradan yukarıya bir sıra sık iğne yapacağız. Tam şu çizgimizin karşısına gelene kadar orada düğme delikleri yapacağız. Bildik ki bir yerlerden biraz farklı yapacağım bunu. Şimdi bu trabzan sıralarımız var ya, ikişer ikişer sık iğne yapalım buralara. Her trabzan sırasına 2 tane denk gelecek. Ona göre gelin. Bakın böyle. Her trabzan sırasında 2 tane olacak. Şöyle arasından bakın. Eğer sıkı yaptıysanız 2-3 olarak da yapabilirsiniz. Hani eliniz belki biraz sıkı da olabilir. O yüzden onu kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi benim bu yaptığım ölçü tam tığıma ve ipime uygun bir şekilde oluyor. Böyle çizgiye kadar geleceğim. Orada sadece zincirden oluşan bir düğme deliği yapacağım. Çünkü kabalaştırırsak bu yaptığımız kibarlığı bozarız. Şöyle. Bakın şurası. Bakın. Şurada çizgi gibi gördünüz mü? İlk sık iğne yaptığımız sıramız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Dikeceğiniz düğmeye göre bakın 4.
orta boy bir düğme dikecekseniz 5. Şöyle hemen dibine batacağız. Bakın şu şekilde. Şimdi şuradaki çizgiye geleceğiz. Bakın şu çizgiye, şuradaki şöyle çizgi gibi gözüken yere yine 2 2 alarak geleceğim. Evet, bakın tam önündeyim. Yine 1 2 3 4 5 ve önündekine sık iğnemi yaptım. Şimdi buradaki çizgiye geleceğiz. Böyle. Şuraya batırdığımızda evet. 1 2 3 4 5. Ne yapacağız? Önündekine hemen 3 tane oldu. Şimdi şurada bir tane daha yaparak 4 tane yapacağız. Şimdi oraya geliyorum. Şurayı batıramadım. Evet, bakın geldim. Şöyle olmaz ya, şu araya girmemiz lazım. Biraz sıkı olmuş buralar. Şöyle şimdi 1 2 3 5 ve önündekine burada durun, bu bir tane daha yapacağız buraya. Bakın hemen ayrıldı geldi oradan. Çok ayrık durdu. Şuraya bir tane daha. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Dibindekine batırdım. 1, şu başlangıç noktasına geldim. 2. Bakın şöyle şu şekilde 4 tane düğme yeri yaptık. Buradan şimdi yakayı dolaşacağım. Şu ipimi de alacağım. Şimdi burada size bakın şöyle bir şey göstereceğim. Hemen ilk trabzana, şuradaki ilk trabzana boşluğundan batırarak bir trabzan yaptım. Tekrar arkadakini bakın. Arkadakini tığımın üzerine aldım ve bir trabzan yaptım. Şimdi sıradakini önden boşluğundan aldım. Sıradakini arkadan boşluğundan aldım. Şöyle. Buraya bir tünel oluşturuyorum. Bağcık takmak isterseniz şuradan, şu hizadan, bu yaptığımızdan değil, buradan takarsanız üstte güzel bir görüntü oluşturuyor. Ve böyle hepsini bir önden bir arkadan alacağım. Bakın bütün trabzanlarımı yakanın öbür ucuna kadar ilerleyeceğim. Evet, bakın şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Evet, buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak etek uçlarına kadar ineceğiz. Ne yapacağız? Her trabzan sırasına yine ikişer tane yaparak ineceğim. Böyle sonra eteklerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. İnelim. Buraya indiğimizde bakın etek ucunu böyle bırakmıştık. Burada 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu iki üçlünün arasına sık iğne olarak bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın 2 tane üçlünün arasına bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir öteki üçlünün arasına. Şöyle bakın. 5. Küçük sepetler gibi duruyor böyle. Bakın minik sepetler gibi. Etekleri de böyle güzelleşsin. Şu şekilde
beşer zincir çekerek 2, 3, 4, 5 aralara ve sırayı böyle tamamlayalım. En sonda bitirelim. Evet arkadaşlar, etekleri de bakın tığlanınca böyle oldu. Tam sevmelik bir model oldu bu. Önce sevin, sonra giydirin. Tam sevmelik bir örgü. Şimdi güzelliklerim, eğer hırka olarak devam etmek isterseniz buradan kollarını aynı bu örnekten kurarak devam edebilirsiniz. Yelek olarak bırakacaksanız eğer hemen tığlamasını göstereceğim. Zaten bakın şu örneğimizi burada nasıl kurduysak kolumuzda da aynı şekilde kurup büyüteceğiz. Şimdi kenar tığlaması yapmak için de burada farklı bir kenar tığlaması yapacağım. Bakın şöyle dipten aldım, ipim içinden geçirdim ve bakın sağlamladım. Çektim, düğümümü oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve buraya 1, 2, 3 defa sardım. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir attım. Tam şu trabzanın tepe noktasına sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir attım. Sıradaki trabzanın tepe noktasına bağladım sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 defa sararak bir fıstık topladım ve bağladım. Ve trabzanın tepesine bir sık iğne ile. Bakın şöyle, gördünüz mü? Bu da daha tatlı durduracak bunu. Hırkayı bitirdiğinizde kol ağızlarına bile böyle bu şekilde fıstık yapabilirsiniz. Güzel duracaktır. Bakın. 1, 2, 3. Tekrar bir fıstık. Ve sıramın sonuna kadar bunu yapacağım. Ve göstereceğim şimdi size. En sona geldim. Başladığım noktayla birleştirip ipimi çektim. Şöyle ve burada sağlamladım. Biraz da uzun kesip ipimi saklayacağım. Hemen bakın. İçeriye geldim. Şurada bir ipim daha var. İkisini birlikte. Önce şöyle bakın. Tek olarak ördüm. Aşağı geldim. Tek olarak ördüm. İçinden geçirdim ve sağlamlaştırdım. Böyle. Bakın buna artık hiçbir şey olmaz. Sonra şu trabzanların da içinden aldım ve kestim. Şimdi göstereyim. Şöyle. Bakın duruşu bu şekilde. Fıstık fıstık kabarık bir görüntü elde etti. Çok tatlı. Teyze hoşları çok tatlı. Şimdi ikinci kolu da örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Yeleğimiz bitti. Şöyle göstereyim. Çok güzel teyze hoşları. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve hep birlikte örersiniz. Böyle tiril tiril daha farklı mesela bambu iplerle merserize iplerle de yapabilirsiniz. Gayet güzel duracaktır. Hem pratik hem şirin hem de tatlı. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone de olup benimle kalın.